Herkese merhaba, ben Bahar. Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Bu yaz Kuzey Ege'den bildiriyorum. Bu yüzden artık her hafta Kuzey Ege Günlükleri serisiyle karşınızda olmayı planlıyorum. Serinin ilk bölümünü Gömeç Salı Pazarı'nda açacağız. Bakalım 2026 yazında pazarda neler satılıyor, yerel üreticilerden neler alabileceğiz ve en sonunda da toplam ne kadar harcadığımıza birlikte bakalım istedim. 2021 yılından beri yurt dışında olduğumuz için ne ucuz ne pahalı tam anlayamıyorum açıkçası ama yavaş yavaş alışacağız. Şu an gördüğünüz bu tarihi yapı bugün Gömeç Belediyesi olarak hizmet veriyor. Ancak binanın hikayesi belediyeden çok daha eskiye uzanıyor. Bina 1908 yılında ilkokul olarak inşa edilmiş ve yapımı yaklaşık 2,5 yıl sürmüş. Kesme taştan yapılan bu okul dönemin Rum usta ve kalfaları tarafından inşa edilmiş. Yapının malzemeleri oldukça dikkat çekici. Çatı kiremitleri Fransa'nın Marsilya kentinden, kapı, pencere ve ahşap doğramaları ise hemen karşı kıyıdaki Midilli Adası'ndan getirilmiş. Bu da o dönemde Ege'nin iki yakası arasındaki ticari ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yapı 2010 yılında aslına uygun bir şekilde restore edilerek belediye binası olarak yeniden hizmete açıldı. Böylece Gömec'in en önemli tarihi yapılarından biri işlevini değiştirse de yaşamaya devam etti. Pazara erken geldik. Bu arada sabah 5.30'da pazarcılar tezgahlarını kurmaya başlıyor. 8.30-10.30 arası en hareketli saatler oluyor. Ürün çeşidi de bu saatlerde en fazla. Hava ısınmadan alışveriş tamamlayalım, gün bize kalsın istiyorum. 5'e doğru yavaş yavaş tezgahlar toplanmaya başlıyor. Pazarcılar kapanışa doğru kalan ürünlerde indirim yapabildiği için birçok kişi alışverişini özellikle akşam saatlerine bırakabiliyor. Bu arada Gömeç Salı Pazarı büyük olan bir de Gömec'e bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Perşembe günleri bir pazar kuruluyor. Ama ona hiç gitmedim. Bu evime daha yakın. Bir pazarı gezmek aslında sadece fiyatlara bakmak değil, o bölgenin kültürünü ve mevsimini de okumak. Ege pazarlarına baktığımızda bunu hemen fark edebilirsiniz. Yaz aylarında tezgahlar mis kokulu domateslerle, biberlerle, taze börülceyle ve Ege mutfağının vazgeçilmezi olan otlarla doluyor. Mevsim değiştikçe pazarın rengi de değişiyor. Abi kurabiyeler geldi abi. Küçük bir bilgi vereyim. Pazar kelimesi Farsça bazar kelimesinden geliyor ve alışveriş yapılan yer anlamına geliyor. Zamanla haftalık pazarların çoğu haftanın son günü kurulduğu için o günde pazar olarak anılmaya başlamış. Yani haftanın son günü adını pazardan alıyor. Ha, tamam olsun, bundan alacağım. Hı hı. Yarım kilo olsun. Bunu normal böyle barbunya pişirir gibi mi pişireceğim? Aynı barbun nasıl pişiriyor? Zeytinyağlı öyle. Havuç falan koyuyorum içine, öyle olur mu? Tamam. Teşekkür ettik. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Büyük şehir yaşantısında pazardan alışveriş yapmaya vakit ayıramıyorduk ama pazardan alışveriş yapmanın en sevdiğim tarafı üreticiyle doğrudan konuşabilmek. Markette sadece ürünü görüyoruz, burada onu yetiştiren insanı da tanıyoruz.
4 tane mi alayım? 4 tane alacağım. Doğrayacaksın mı yoksa bütün mü? Sizin bir tarifiniz var. Tavada nasıl Kavurma. oluyor? Nasıl oluyor? Böyle nuska parçala, küçük küçük yap. Bak şöyle küçük küçük parçala. Hı hı. Parçaladıktan sonra hafiften haşla. Karabiber, kimyon at, yağda kavur. Tavuk sote gibi oluyor, mantar gibi oluyor. Üstüne bir de sarımsaklı yoğurt. Tamam, deneyeceğim. Deneyeceğim. Benim gibi kıvırcık değil mi? Evet, taze soğan atacağım galiba için. Bir de reyhan atacağım. Attım, buyurun. Bıraktım. Eyvallah, parayı değişiyoruz. Hemen geliyor, buyurun. Hoppa. Teşekkürler, sağ olun. Gömeç'te tarımın bu kadar güçlü olmasının nedenlerinden biri bulunduğu coğrafya. Bir yanda Madra Dağları, diğer yanda Edremit Körfezi var. Bu özel iklim hem zeytinlikleri hem de yaz sebzelerini besliyor. Belki de pazardaki ürünlerin bu kadar lezzetli ve kaliteli olmasının sırrı biraz da burada saklı. Börülce aldım. Evde ilk defa deniz börülcesi yapmayı deneyeceğim. Bakalım. Güzel olursa tarif veririm size. Kokuyor. Kocaman. Yarım kilodan boya. Bu çok mu olur? Şunu alabilir miyim? 100, 200, 800. Sağ olun. Çiçeği üstünde. Şunlar üstünde. Biz 2 kişi bir haftalık sebze meyve alışverişi için yaklaşık 1500 TL harcadık. Sizce bu alışveriş Türkiye ortalamasına göre pahalı mı, uygun mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese günaydın. Biz bugün Cunda'dayız. Buradan tekne turuyla Ayvalık'ın güzel koylarını gezeceğiz. Gece çok fazla rüzgar vardı, yağmur yağdı ama bugün hava mis gibi. Bakalım deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Hoş bulduk. Direkt geçiyor muyum? Evet,
İstediklerini seçebilirsin. Biz nasıl biliyor musun? Baharı bekleyen kumrular gibiydik. Ya Yok şans. Gömec'in zeytinleri neden bu kadar lezzetli biliyor musunuz? Çünkü burası Edremit Körfezi'nin en önemli zeytin üretim bölgelerinden biri. Kaz Dağları'ndan gelen temiz hava ile Ege'nin iyotlu rüzgarları burada buluşuyor. Bu özel iklim ve verimli topraklar sayesinde bölgede yetişen zeytinler yüksek yağ oranı ve kendine has aromasıyla öne çıkıyor. Haliyle Gömec'e gelip zeytin ve zeytinyağı almadan dönmek olmaz. Hadi gelin biraz alışveriş yapalım.